Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel yaz bluzunun yapılışından bahsedeceğim. Şöyle sizlere kısaca göstereyim tamamını. Bluzumu çoğunuzun bildiği bir motiften yaptık, oluşturduk. Sonrasında kenar kısımlarını yaptık. Ben tığ olarak 3 milim kullandım arkadaşlar. Hemen onu belirteyim ve de koton ip kullandım. İki renk kullandım. İstediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Çok iddialı bir üst oldu. Bu sene çok moda olacağına inanıyorum. Hem çok kolay yapılışı hem de çok şık bir bluz oldu. Sizleri de o zaman çok bekletmeden hemen bu güzel bluzumuzun yapılışına başlayalım. Böyle iki renk kullanacağım arkadaşlar bluzumuzu yapmak için. Siyah ve krem rengi, beyaz da olabilir. Artık bağlı istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Tığ numaramsa 3 milim. Hemen şöyle size bir tane örnek olarak göstereyim. Hepimizin bildiği model. Hanım dilendi modeli arkadaşlar. Bu modelden yapacağım. Bunu size kısaca göstereceğim. Sonrasında birleştirmeye başlayacağız. Hemen siyahla başlıyorum. Şöyle bir sihirli halka yapalım. İpimi alıyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Yeni başlayanlar olabilir. O yüzden daha belirgin bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İpimi alıyorum. Bu şekilde bunun üzerine koyuyorum ve bunu ters çeviriyorum. Buradan tutuyorum, onu bırakmıyorum. Tığımın içerisinden bir tane zincir yaptım, bunu bağladım. 2 ve 3. 3 tane zincir çektik toplamda. Üzerini doladım. Boşluğumuzun içerisine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yine tekrar doladım. Yine boşluğumuza battım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şunu böyle biraz sıkılayalım. Şöyle biraz hafif yakınlaştırayım. Burada arkadaşlar ipim siyah olduğu için çok belirgin olmayabilir. Bu ipimizi sıktığımız zaman halkamız küçülecek. Şimdi 3 tane buraya yaptık. Zincirimizi de trabzandan sayıyoruz. Araya bir tane zincir çektim. Üzerini doladım. Tekrar bir tane daha yuva oluşturacağım. Hemen ikili trabzanlarla 3 tane yapıyorum. Yine araya bir zincir. Bu yuvalardan 4 tane yapacağız arkadaşlar. 4 taneyi yaptım. Ve şimdi tekrar bir zincirimi çekiyorum. Ve tam şuraya almadan içerisinden geçirip kaydırma yapıyorum. Bir zincirli çekip artık burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şu göbek kısmını da böyle sıkabildiğiniz kadar sıkın. Bunu da arkadan bağlayıp içeriden gezdireceğim. Şimdi ikinci sıramıza hemen geçelim. Krem rengiyle devam ediyorum. Bunun için hemen şuraya bir tane başlangıç zinciri yaptım. İpimin doladım tığımın üzerine herhangi bir yerinden başlayacağım. Şu ipi de gizleyeceğim arkadaşlar. Bunlar bizim köşelerimiz olacak. Şu gördüğümüz yerler bizim köşelerimiz. Üzerine doladım. Hemen bunu buradan tutuyorum. Bunu da bırakmıyorum. İkili trabzan yaptım. Tekrar toplamda 3 tane, araya bir zincir, isterseniz 2 de yapabilirsiniz. Yine 3 tane ikili trabzan yaptım. Üzerini doladım. Yan tarafa geçtim. Buraya da köşemizi oluşturuyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Yanına hemen 2 tane daha ikili trabzan yaptım. İkinci köşemiz. İsterseniz bu köşe kısmını direkt yarım da yapabilirsiniz, o zaman daha belirgin olacaktır. Bu iç tarafa denk geldiği için ben buradan başlamadım direkt. Ama normalde her zaman yarısını yapıp sonrasında devam ediyorum ki köşelerimiz daha köşe olsun diye. Aynı burada olduğu gibi
burada bitiriyorum. Çünkü o zaman tam kare bir form elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu böyle devam ettireyim. Üçüncü sıramızı da geçeceğim. Üçüncü sırada da aynı şeyi yapacağız ama ben size yine de göstereyim. En son olarak da bunu buraya bağlayacağım. Onu da size hemen şöyle kısaca göstereyim arkadaşlar. Normalde dediğim gibi ben hep yarım olarak başlıyorum. Sonrasında diğer yarımını tamamlayıp şurada bitiriyorum. Çünkü bakın şimdi burada baktığımız zaman burası biraz kabartılı duruyor. O yüzden daha estetik görünmesini istediğimiz için daha bu köşenin yarısından yapıp devam ettiriyorum. Şimdi bir üste çıkıp yine aynı modeli devam ettireceğiz. Yani bu sefer sadece köşelerimize 2 tane, şu orta yerlere birer tane, yani burada yaptığımız gibi. Hatta size onu göstermeyeceğim. Çünkü burada modelimizde olduğu gibi şu an biz ikinci sıramızdayız şurada. Şimdi üçüncü sıraya geçince sadece köşelerimize 3 tane, araya bir zincir, 3 tane ikili trabzan, sonrasında şu boşluk yerlerimize sadece 3 tane ikili trabzan yaparak modelimizi oluşturmuş oluyoruz. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz, yani büyük olarak, ama bu ideal olacaktır. Yani ben burada 1 2 3 4 sıra yapmışım arkadaşlar. Bu ideal olacaktır diye düşünüyorum. Ama dilerseniz tabii ki daha da yükseltebilirsiniz bu sayıyı. Şimdi arkadaşlar bu motiflerden tam 30 tane yapalım. Benim 30 motifim de hazır. Ben hepsini hazırladım. Şimdi şöyle bir size şemasını göstermek için size göstereceğim sadece. Bakın şöyle ben dizdim sizleri sadece göstermek için. Bunların altlarında bu ön ve arka olarak bizim ön tarafımız, bu askı olan tarafımız, bu da tam omuzlarımıza denk gelenler. Bunu birer tane koydum. Bu şekilde olacak. Bunlar yan taraflarımız. Yan tarafları da böyle buraya sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde olacak yanlarımız. Şimdi bu birleştirmeyi geçeceğiz. Şimdi birazdan onu da size göstereceğim. Şunu göstereyim size hemen. Böyle bu şekilde de modelimiz, yani bluzumuzun formu ortaya çıkmış olacak bu şekilde, ama birleştirmemiş hali şu an. Çünkü birleştirdiğimiz zaman bu daha da genişleyecek. Normalde 36-38 beden için uyumlu olduğunu düşünüyorum. Ama dilerseniz daha büyük bir bedene göre yapmak istiyorsanız isterseniz motifi arttırabilirsiniz ya da motiflerimizi daha da genişletebilirsiniz. Şimdi birleştirmeye geçeceğiz. Birleştirirken arkadaşlar siyahla birleştireceğim ben. Ve bunu böyle olarak birleştireceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Bu şekilde olacak. Yalnız dediğim gibi bu birleştirdiğimiz zaman bu araları genişleyecek otomatik olarak. Siyahla birleştireceğiz. Ben size kabadan şöyle bir göstermek istedim yine de nasıl bir form alacağını. Şimdi hemen birleştirmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi birleştirmeye başlayabiliriz. Şöyle bir şey var. Burada 1, 2, 3, yani 3 normalde 6. Biz kulp kısmını da alacağız. Yani bu bizim tam askı kısmımızı da alacağız. Yani ben buradan başlamayı tercih ediyorum. İlk önce 2, 4, 6, 8, 9 tane motifi böyle birleştireceğim. Sonrasında döndüğümde buraya gelip bunları birleştirmeye devam edeceğim. Sonra dönüp bu taraftakini. Yani bu bizim askı kısmımızı da aynı anda birleştirmiş olacağız. Ama dilerseniz tabii ki de böyle yanlamasını da yapabilirsiniz birleştirmeyi, sonrasından askılarını sonra da ekleyebilirsiniz. Böyle yapacağız şimdi. Hemen birleştirmeye başlıyorum o zaman arkadaşlar. Siyah ipimi aldım. Bir başlangıç zinciri yapıyorum. Şimdi herhangi bir motifimi alıyorum arkadaşlar. Üzerini doladım. Buraya 1 2
3 tane ikili trabzan yaptım. Köşemizin yarısı bu arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Köşemizin yarısını yaptım. Üzerini doladım. Yan tarafa geçtim. Buraya da aynı şekilde trabzanlarımı oluşturuyorum. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Şu köşeyi yapacağız. Sonrasında buraya döneceğiz. Buraya dönene kadar aynı şekilde yaparak buraya gelelim arkadaşlar. Bakın şimdi bu köşeye geldim ya, ben burada bir tane zincir çekiyorduk motifimizde. Bunu herhangi bir motife de yapabilirsiniz. Birleştirme yaptığımız için ben bunu ikiye çıkarttım. 2 zincir çekiyorum araya. Hemen onu da belirtmek istedim size. Sonrasında yine devam ediyorum ta ki şu köşeye kadar. Bakın arkadaşlar, şimdi bu köşesini yaptık. Buraya geldik. Burada da yarım köşe yaptım. Burada şimdi araya 2 zincir çekiyorduk. Burada hemen 1-2 zincirimi çektim. Bu sefer şimdi motifimizi eklemeye başlayacağız. Hemen üzerine doluyorum. Sıraya gelen motifimi alıyorum. Herhangi bir köşesinden bunu buradan batıp hemen buraya ikili trabzan yaptım. Yuvamı hemen oluşturuyorum. Bunun bir köşesi. Şimdi bunu buna bağlamış olduk. Bunu buna bağlamış olduk. Bunu döndürdüğümüz zaman işte o zaman ekleme işlemine başlamış olacağız. Hemen şöyle alıyorum. Şu bizim ara boşluklarımız var, görüyorsunuz. Buradan üstten batıyorum. Alttan ipimi tutup bunu buradan geçiriyorum arkadaşlar. Hemen bir tane de zincir yaptım. Üzerini doladım. Önüme ilk gelen boşluğun içerisine batıp buraya tekrar yuvamı oluşturuyorum. 2 3 karşı tarafa. Şimdi şuraya batacağız arkadaşlar. Yukarıdan batıp ilmeğimizi alıp alttan geçiriyoruz. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Yine üzerine doladım. Buraya yine yuvamızı yapıyoruz. İpimi biraz geniş tutuyorum. Karşısına, tam karşısına denk gelen aralığın üst tarafından batıp ilmeğimi buradan tutup alttan çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Ve yine yuvamı yapmaya devam ediyorum. 2 3 tam karşısına denk gelen yere batıyorum. İlmeğimi alıp bir zincir çekip köşeye geldik. Köşeye geldik arkadaşlar. Şimdi size hemen şöyle göstereyim. Görüyorsunuz, karşılıklı bir şekilde birleşmiş oluyorlar. Şimdi tam şu köşeye geldik. Köşede ne yapıyoruz? Hemen burada bunu bağladık. Şimdi köşemize ipleri de yürüteceğim arkadan. Onları saklayalım şimdilik. Yine köşeye battım. Buraya yine yuvamın yarısını yapıyorum. Şimdi arkadaşlar biz aralara 2 zincir çekiyorduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tam köşeye denk gelen boşluğumuzu alıyorum buradan. Buradan çıkartıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıp bağladık. Şimdi bunu üzerine alıyorum. Şunu da düzelteyim. Boşluğumun içerisine tekrardan batıp geri kalan yarım köşemi tamamlıyorum. Bakın. Şimdi bunu az önce yaptığımız gibi buraya kadar geleceğim. Burada tekrar
ekleme yapacağım arkadaşlar. Motif ekleyeceğim. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Evet, ben köşeye kadar geldim. Bunları şimdi birbirlerine birleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar motif ekleyeceğim. Yani bunu ekleyebildiğimiz kadar ekliyoruz. Yani sayımıza göre, burada zaten demiştik az önce 9 tane ekleyeceğiz diye. Bunu 9 tane ekleyeceğim. Aynı şekilde, ama şöyle bir kere daha sizlere göstermek istiyorum. Şimdi burada köşedeyim. Şimdi motif ekleyeceğim. Hemen 1 2 zincir çekiyorum. Burada yarım köşemiz. Sıradaki motifimi alıyorum. Üzerine doladım. Köşesine batıyorum arkadaşlar. İkili trabzan yaptım. 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu bizim yarım köşemiz. Şimdi böyle baktığımız zaman bu bunun yanına denk geliyor. Bunu çevirince üst tarafına eklemiş olacağız. Hemen ilk önümüze gelen boşluğa batıyorum aşağıdan. Şu yukarı taraftan batıp aşağıdan ilmeğimi çekiyorum. Üzerine de bir zincir çekip yan taraftakinin boşluğuna batıp buraya yuvamı yapıyorum. 2 3. Tekrar yan taraftaki boşluğuma batıp buradan ilmeğimi alıp bir zincir yapıp şu köşeye kadar geleyim. Köşeyi de size bir kere daha göstereceğim. Sonrasında diğer motiflerimiz ekleyene kadar bu şekilde devam edecek. Ve yine köşeye geldik arkadaşlar. Şimdi burada hemen bir tane zincir çekiyorum. Çünkü köşelerimizde 2 zincir vardı. Bir zincir çekiyorum. Karşı tarafın motifin tam köşe kısmına batıyorum. Buradan ipimi alıp bir tane sık iğne yaptım. Üzerine bir zincir çektim. Ve tekrar geri kalan yarım köşeme geri döndüm. Yuvalarımı hemen oluşturuyorum. Etti. Üçüncüyü de yaptık. Hemen yan tarafa geçeceğim. İpimi de arkadan yürütüyorum arkadaşlar. Sonra fazlalıkları da keseceğiz. Şöyle size göstereyim şimdi. Bakın. Burada ne yaptık? Burada bir köşemizi yaptık. Sonra bir zincir çektik. Buraya battık. Burada bir tane sık iğne ile bağlayıp bir zincir çekip tekrar yuvamızı geri yaptık arkadaşlar. Sonrasında devam ediyoruz. Şimdi diyelim ki siz böyle koltuklarınızı örtü ya da yatak örtüsü yapmak istiyorsanız, böyle bu şekilde birleştirecekseniz bunu birleştirebildiğiniz kadar birleştirin. Sonrasında dönüş yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben bu köşeyi de yapacağım. Buraya kadar gelip tekrar motif eklemeye devam edeceğim. Motif ekleme bittikten sonra da zaten şöyle döneceğiz. Şuraları, yani diğer 3. 4. motifleri de nasıl birleştiririz onları da size göstereceğim arkadaşlar. Ben şimdi eklemeye devam edeyim. Diğer motiflerimi de ekleyeyim. Geri dönüş yaptığımızda buluşalım. Arkadaşlar 9 motifimi de birleştirdim. Bir saniye şöyle bir uzaklaştıralım biraz, size daha iyi göstermek için. Şimdi şu köşeleri ve iki motiflerimiz birleşmiş oldu birbirlerine. Bu şekilde. Şimdi bunu böyle tuttuğum zaman, böyle ikiye katladığım zaman bu bizim tam askı bölümümüz olmuş oluyor. Aynı anda şöyle biraz daha uzaklaştırayım. Evet. Bakın şöyle göstereyim. Tam omuz başlarımız askıları, bunlar yan tarafları olacak. Şimdi biz bunu böyle ördük, birleştirdik. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Şimdi bunu olduğu gibi bu kenarlarını da öreceğim. Bu kenarlarını da ördükten sonra buraya gelip
Sonrasında bu motifleri burada yaptığımız gibi buraya kadar birleştireceğim 3 tanesini. Sonra döneceğim. Burasını düz şekilde çıkartacağım. Tekrar bir şekilde böyle git gel yaparak bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bu kısmını da böyle yapayım. Şu kısımları da kapatalım. Hani şurada hep köşelerimizi yarım bırakıyorduk ya. Şimdi iki zincirimi çektim. Bu sefer buradaki zincirlerimi tamamlıyorum arkadaşlar. Yuvamı da yapıyorum. Şu köşeye gelene kadar ben devam edeyim. Ondan sonra şu tam ortada birleşme yerlerini size göstereceğim. Tam köşeye kadar geldim. Bakın şimdi tam buradayız. Burayı nasıl geçiş yapıp atlayacağız onu göstereceğim size. Bu köşemizde sadece bir tane köşemizin yarısı var. Diğer köşemiz yok. Hemen oraya da diğer yarım köşesini tamamlayalım. 3 tane ikili trabzan yaparak köşelerde 2 zincir çekiyorduk biz. Buraya bir zincir çekiyorum. Şu tam orta yerimiz var. Buraya batıyorum arkadaşlar. Buraya sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çektim üzerine. Hemen diğer motifin yarım kalan köşe kısmına batıyorum. Buraya da bunun köşesini tamamlamış oluyorum. 2 3 sonrasında yine yuvalarımızı yapmaya devam ediyorum. Yine aynı şekilde o tam birleşme kısımlarına geldiğimiz zaman bir zincir, şöyle hemen yakından göstereyim size. Şurada yani bu köşemizi yaparken bir zincir yapıp tam şu orta kısma batıyoruz. Sık iğne yaparak sonrasında bir zincir, diğer motifin yarım köşesi. Şöyle gösterirsem daha iyi anlaşılır olur. Yani bu yarısı çıkmış oluyor bile ortaya. Sonra buraya geldiğimiz zaman yine aynı şekilde buraya yarım köşe yapacağız. Bir zincir çekip şu tam orta yere batıp bir zincir çekip burada yani buralarda sık iğne yapmış oluyoruz. Şimdi ben bunu aşağıya kadar bitireyim arkadaşlar. Sonrasında tekrar motif ekleyerek artık üçüncü motif yani buraya yanına gelmesi gereken motifi eklemeye başlayacağız. Onu da size göstereceğim nasıl yaptığımı. Evet, bu kısmını da olduğu gibi bitirdim. Görüyorsunuz zaten çok güzel çıkmaya başladı. Buralarını da az önce gösterdiğim gibi yaptım arkadaşlar. Şimdi bu yan tarafa geçeceğim. Yani ben burada kaldım. Tam buradayım. Size gösterdiğim gibi iki zincir yapacağım. Buraya bağlayacağım. Buraya kadar geleyim. Burasını nasıl bunu ekliyorum onu size göstereceğim. Bakın şuraya da yine kısaca göstereyim size. Bunu buraya bağladım. 2 tane zincir çektim. Karşıya battım. İkili trabzanımı yapıp yuvamı oluştururum. 3 tane ikili trabzan yaparak. Şimdi hemen bunun üstünden batıp ipimi alttan çekiyorum. Şu kısaca göstereyim. Bir zincir çektim. Karşı tarafa geçtim. Yuvalarımı oluşturuyorum. Burada şimdi ikinci sıramızı eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Sonra ben buraya kadar geleceğim. Sonrasında şu bağlantı kısmını da size göstereceğim. Bakın bu şekilde bunları birbirlerine bağlamış olduk şimdi. Tam dediğim bağlantı yerine geldim. Yani tam şu buraya bağlama noktası arkadaşlar. Bu köşemizin şöyle göstereyim. Yarısını yaptım. Bunu buraya nasıl bağlayacağız? Şimdi bu arkadaşlar burada bir tane sık iğne yaptığımız yer var. Burada bir zincir, sonra tam ortaya bir tane sık iğne, sonrasında da bir zincir yapmıştık. Şöyle gösterdiğimiz zaman zaten görünüyor sanırım. Şimdi tam o sık iğnenin tepesine çalışacağız. Yani buradan sık iğnemin içerisinden bunu batacağım ama ilk önce şurada bir tane zincir çekelim. Çünkü köşelerimiz iki zincirde. Burada bir tane zincir çekiyorum. Sık iğnemin üstlerinden battım. Alttan ipimi çektim arkadaşlar. Şimdi üzerine bir zincir çektim. Köşeme devam ediyorum. Şurayı da yapayım. Hemen size göstereceğim. Köşemizin nasıl durduğu yani tam birleştikleri yer.
bu şekilde de ortaya çıkıyor. Bakın şöyle yaptığımız zaman zaten şu kısmı eksik kalıyor. Bunları birbirlerine birleştirmiş oluyoruz. Yani şöyle yaparsam belki daha iyi belirgin olabilir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü siyah renk olduğu için biraz görünmesi biraz daha zor oluyor ama yine de belirgin olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben buraya kadar geleceğim. Buraya kadar öreceğim. Burada tekrar yarım yapacağım. Sonrasında bu motifimi ekleyip buraya kadar geleyim. Bunların hepsini size göstermeme gerek yok. Zaten orasını biliyoruz nasıl yaptığımız. Aynı burada yaptığımız gibi. Buraya kadar geleyim. Sonrasında buraya nasıl eklediğimi onu da göstereceğim. Sonrasında devam edelim. Buraya kadar geldim şimdi. Şu köşe kısmı kaldı. Şimdi bunu da buraya bağlayacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi burada bir köşemizin yarısını yaptık. Şimdi buraya bir tane zincir çekeceğim. Şöyle hemen hatta çekelim. Şuraya bir tane zincirimizi çekeceğiz. Şimdi şöyle bakın sık iğne olan yerimiz zaten gayet belirgin. Tam şurası arkadaşlar. Görünüyor. Şurası gördüğünüz gibi tam şurası arkadaşlar. Buradan tekrar tığımı geçiriyorum. İlmeğimi aldım. Buradan alttan geçirdim. Bunu kapattık. Sık iğne yaptım ve bir tane de zincir çektim. Hemen geri yuvamızı 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak köşe kısmını tamamladık. Şimdi bunu buraya bağlayacağız. Ne yapıyorduk? Burada yaptığımız gibi, buralarda uyguladığımız gibi karşısına gelen, yani bunun karşısına gelen ilk boşluğun içerisinden yukarıdan ilmeğimi alıyorum. Aşağıdan geçirip burayı kilitledik. Bir de zincir çektik. Ve karşı tarafa başladık. Bunları eklemeye. Yine aynı şekilde devam ettirerek bunları birbirlerine bağlıyorum. İki, üç. Şunu da yapayım size şöyle göstereceğim. Bakın arkadaşlar, hatta biraz yakınlaştırayım. Bu şekilde de ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi şu bölümü de göstereyim. Şu köşeye kadar geleceğim yine. Köşenin yarısını yapıp bir zincir çekip tam şuradaki yaptığımız sık iğne şurası arkadaşlar. Bakın tam şurası. Pardon. Tam şurası arkadaşlar. Buraya batacağım. Bunu buraya bağlayacağım sonrasında. Hatta size göstereyim onu da. Sonra dönüş yapıp yine devam edeceğiz. Yani son bir kez size göstermiş olayım şurasını. Ben şimdi şuraya kadar yapayım. Sona kadar geldim. Köşemin yarısını yaptım. Bir de zincirimi çektim. Şimdi burada sık iğne yaptığımız yer tam şurası zaten belirgin yeri. Buradan tığımı geçiriyorum arkadaşlar. İpimi de buradan alıp alttan çıkartıyorum. Bir tane bağlıyorum sık iğneyle. Şimdi üzerine bir de zincir çektim. Köşemin yarısını, geri kalan yarısını hemen burada tamamlıyorum. Şuradan kaçırdık. 3 tane. Hemen size de şöyle gösterelim. Burada köşemizin diğer köşemizi buraya birleştirdik. Şimdi böyle ineceğim. Sonra buraya kadar yapacağım yarım olarak. Sonrasında tekrar bir tane daha motifimi buraya ekleyip aynı şurada yaptığımız gibi yapıp sonra tekrar devam edeceğim. Zaten burada 3 tane gerekiyor. Şemanıza bakarak yaparsanız daha mantıklı olur arkadaşlar. Hemen size kısaca göstereyim. Eğer aynısını yapmak isteyenler olursa diye. Şöyle hemen gösterebilirim size. Aynı az önce gösterdiğim gibi aslında şimdi
Biz bu omuz kısmını da buraya ekleyerek buraya kadar geldik arkadaşlar. Burada 3 tanesini ekleyeceğiz. Şu an ikincisini ekledim. Döneceğim, burada ekleyeceğim. Bunu buraya kadar gelip sonra aşağı kadar simsiyah tekrar örüp aynı şurada yaptığımız gibi buraya kadar gelip bu sefer buradakileri ekleyeceğim. Bunları ekleye ekleye gideceğim arkadaşlar. En son yine gelip buraya kadar düz öreceğiz. Sonrasında 3 motifimizi ekleyeceğiz. Arka tarafını da aynı şekilde ekleyerek, bu şu an biz bir tarafını çalışıyoruz. Bu ön tarafı ya da arka tarafı nasıl isterseniz. Bu ön tarafı ya da arka tarafı bittikten sonra sonrasında tekrar devam ettirerek bitireceğiz arkadaşlar. Ben şimdi örmeye devam ediyorum. Yani motiflerimi eklemeye devam ediyorum. Buraya kadar normalde hepsi bütün detaylarıyla size söyledim. Nasıl eklediğimizi, 4 motifi de yani birbirlerine nasıl yaptığımızı onları da gösterdim. Bundan sonrası hep aynı şekilde ekleyerek devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi eğer şemanıza bakarak devam ederseniz daha mantıklı olur. Ben şimdi bütün bluzumu tamamen ekleyeyim motiflerimiz, sonrasında da devam edeceğiz. Size son halini göstereceğim ama ondan öncesinde şu alt kısımları kalacak. Ve şu iç tarafları, oralara da bir şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu kol kısımlarına da. Arkadaşlar bluzum bitmek üzere. Sadece şu iç kısmı kaldı ve iplerin, fazlalık iplerinin kesilmesi kaldı. Şimdi ben size hemen şöyle söyleyeceğim. Ben bunu yaparken böyle göstermiştim zaten, ilk böyle sırasını, böyle kol kısmını da alarak gitmiştik. Siz dilerseniz daha kolayınıza gidiyorsa bunu böyle olduğu gibi 3 sıra halinde ya da 8 sıra 8 sıra sadece şu kısmını, yani şu kısımlarını yapıp sonrasında bu kısımlarını yapıp böyle ekleyip en sona da bunu, bu kısmını yani kol kısmımızı da bırakabilirsiniz. Askı kısmını bırakabilirsiniz. Sonra bunu ekleyerek buraya bağlayabilirsiniz. Çünkü ben buraya kadar geldim. Burada ipimi kesmek zorunda kaldım. Bu 3 motifi birlikte örebilmek için. Yoksa hiç ip kesmeden devam ettim ve bu şekilde ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi şu kenar kısımlarını size göstereceğim nasıl yaptığımı. Onu da size göstereceğim. Sonrasında sadece iplerini, yani fazlalık iplerini kesmek geriye kalacak. Sonrasında son final bitmiş halinde sizlerle paylaşacağım. Hemen o zaman yaka kısmını yapmakla başlayalım. Şöyle biraz yaklaştırayım. Bir tek şu kısmı kaldı. Ben kollarının dış tarafını da yaptım. Alt tarafı da bitti. Sadece şurasını size göstermek için bıraktım arkadaşlar. Hemen şöyle bir yerinden başlayalım. İlk önce bir tane zincir yapıyorum. Başlangıç zinciri arkadaşlar. Şöyle herhangi bir yerinden başlayayım. Şu kısmını da size göstermek istiyorum aslında. O yüzden buradan başlamakta fayda var. Şimdi böyle ipimi aldım. Bir tane başlangıç zinciri yaptım. Hemen şuradan başlayayım ki daha kolay olsun. Daha da uzatmamak için buraya bir tane sık iğne yaptım. Üzerini doladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine aynı boşluğun içerisine bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen şu köşeye denk geliyoruz. Bu kısımları da aynı şekilde bütün boşlukları doldurarak, yani şu boşluklarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Köşeye geldik. Köşede ne yapıyoruz? Köşede hemen buraya bir tane sık iğne, üzerini doladım. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Hemen yine aynı boşluğa battım. Sık iğnemi yaptım. Şuradaki köşemizin bu tarafı var. Buraya da aynı şekilde sık iğne, 3 tane ikili trabzan, sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi de oluşturayım hemen.
Bu şekilde de ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Sonrasında hemen yan taraftaki boşluğa batarak sık iğnemi yapıp artık kenarlarımızı yapabiliriz. Şu geçiş noktasını da size gösterdim. Ben şimdi bu kısmını, yani iç kısmını olduğu gibi böyle dolandırarak buraya kadar geleceğim ve bitireceğim arkadaşlar. Son bitmiş haliyle sizlerle paylaşacağım tabii ki. Bir zorluğu yok. Sadece köşelerde köşe boşluklarına batıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Köşe boşluklarına batıyorum. Buralara da yuvalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde de bitireceğim. Burada bu kadar ben geleyim, bitireyim. Sonrasında iplerini de çekeyim. Temiz bir şekilde size bitmiş halini de göstereceğim arkadaşlar. Bluzum şu an kullanmaya hazır. Şu iç kısımlarını da bitirdim, tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Çok da rahat ve kullanışlı oldu. Böyle askılı elbiselerin üzerine de giyebilirsiniz. Pantolonun üzerine, etek üzerine. Çok çok şık duruyor. Daha önce belirtmiştim videonun başında. Bu yaptığımız 36-38 beden için uyumlu. 36 bedene tam oluyor daha doğrusu. Ama 38 beden de kullanılabilir arkadaşlar. Eğer ki siz daha büyük bir bedende yapmak isterseniz de buradaki sayılarımızı arttırarak da yapabilirsiniz. Mesela burada biz 2, 3, 4 sıra yapıp sonra 5. sırada birleştirme yaptık. Siz bunu 5 sıra yapıp 6. sırada birleştirme yaparak da bir beden büyüğüne ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ya da 1-2 sıra daha fazla daha büyük bedenleri yapabilmek için. Onu da hemen belirtmiş olayım arkadaşlar. İstediğiniz renklerde de yapabilirsiniz. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.